Merhaba. Bu videomuzda NZN tesisat metraj ve yaklaşık maliyet yazılımı ile blok olarak çizilmemiş veya patlatılmış, rastgele çizilmiş herhangi şekillerden nasıl otomatik olarak tek tuşla metraj ve keşif yapacağımızı izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu proje daha önce incelediğimiz projelerin aksine nesneler blok olarak çizilmemiş, vanalarımız ve diğer bütün imalatlarımız ya patlatılmış ya da baştan blok olarak çizilmemiş, her biri ayrı nesne olarak çizilmiş. Programımızın daha önceki versiyonlarında bu imalatların metrajını manuel olarak yapma imkanımız vardı. Fakat Ar-Ge ekibimizin uzun süren çalışmalar sonucunda geliştiği yeni algoritmalar sayesinde artık bütün imalatların otomatik olarak metrajını yapabilir hale gelmiş bulunmaktayız. Bu sayede çizim ne olursa olsun, ister blok, ister tekst, ister herhangi şekillerden oluşsun, otomatik olarak metrajını ve keşfini yapabilir hale gelmiş bulunmaktayız. Şimdi daha önceki videolardan hatırlayacağınız şekilde dilerseniz burada metrajını yapacağımız imalatın grup ismini ve özel olarak pozunu seçip buradaki nesneleri tanımlama imkanına sahibiz veya direkt poz numarasından aratarak yapma imkanına sahibiz. Şimdi öncelikle duş imalatlarımızın poz numarasını poz tanımına göre aratıp projemizde kullanılacak imalatı burada pozunu seçerek tanımlama işlemine başlayalım. Şimdi rastgele seçiyorum. Siz istediğiniz pozlarla tanımlama yapabilirsiniz. Ben şu pozu seçiyorum. Daha sonra blok, text ve şekil tanımlama tuşumuza tıklıyoruz. Programın gelen arayüzü üzerinde bu sefer şekil tanıma, şekil arama kısmına geçiyorum. Şimdi öncelikle bu ekranımızı inceleyecek olursak, üstte gördüğünüz kısım, eğer bulacağımız şekillerin etrafında belli bir bölgeyi arayarak şu girdiğimiz tolerans çerçevesinde, mesela bloğumuzun yani şeklimizin 10 santim, 20 santim, 50 santim bu girdiğimiz toleransa göre etrafında text olarak arayabileceğimiz, yani bloğumuzun, şeklimizin ölçüsünü, çapını alabileceğimiz textler varsa bunların burada gelip layer'larını seçebiliyoruz. Program şeklimizi bulduğu zaman burada gireceğimiz tolerans değeri kadar şeklimizin etrafında bir bölgeyi arayarak bu layer'larda seçtiğimiz text'in içerisinde çap bilgisi olup olmayacağını arayabilmekte. Daha sonra bu seçeceğimiz text'in herhangi bir yine kriter belirleyebiliriz. Mesela menfezlerde emiş menfezi genelde e-mail ile başlar. Bunun gibi başka ifadeler belirleyebiliriz. Program yine bu layer'larda ve bu ifadeyle başlayan textleri arayıp bulacaktır. Yine filtreleme yapmış, arama bölgemizi aratmış olacağız. Daha sonra mesela e-mail ile başlıyorsa text'i bulduğu zaman bu ifadeyi text'in içerisinden çıkar. Gerisini benim ölçüm olacak şeklinde şurada yine bir ayarımız mevcut. Arayacağımız şekillerde programın eşit olmasını istediği kriterleri yine burada belirleyebilip arama seviyemizi daraltma imkanımız var. Mesela seçeceğimiz şekillerin layer'ların aynı olmasını, renklerin aynı olmasını, line type'ların, çizgi tiplerin aynı olmasını sağlayabiliriz. Fakat programımızın şu anda böyle bir şeyi yok. O yüzden bunları kaldırıyorum. Daha sonra bu imalatın ölçüsünü buradan kanaldan al seçeneğini işaretleyerek vana örneğinde biraz sonra yapacağımız gibi vananın altındaki blokların, boruların çapından otomatik vanalarımızın veya diğer imalatlarımızın çapını da alıp vanaları otomatik olarak veya diğer imalatları otomatik olarak pozlandırma imkanına sahip olacağız. Şimdi şekil ara tuşumuza basıyorum. Program bana şu anda ne yapacağını söylüyor. Evet diyorum ve ilk olarak gelip şekillerimizin tanıyacağım şekillerimizi şu şekilde seçiyorum. Yani çok ayrıntılı, detaylı bölge seçmeme gerek yok. Yeter ki programın şekilleri diğer nesnelerden ayırt edebileceği kadar bir nesne grubu seçmem yeterli. Yani şuradaki gibi tek bir çizgi seçersem
Tabi bu çizgi başka imalatların bir taraflarında kullanmış olabilir. Program bu sefer gidip hiç alakasız birçok şekli tanımla imkanına sahip olabilir. Benim burada seçeceğim bölge sadece diğer nesnelerden olmayacak farklı nesneler içeren bölge olması yeterli. Şimdi şu nesnemi seçtikten sonra tamam diyorum. Program şu anda aramaya başladı ve 26 adet nesne bulduğunu bize bildirdi. Zaten şu anda görüyoruz nereleri taradığını, bulduğunu. Program aynı şekilde benzer özelliklerde, şekillerdeki bütün imalatları inceleyecek olursak tanımladı. Ve ne yaptı aynı zamanda? Burada göreceğimiz gibi şeklin simetri olduğunu da algılayıp hem kendisini hem de simetrisini aynı anda tanımladı. Ve üzerine bizim seçtiğimiz poz numarasına göre gelip hem poz numarasını hem de poz tanımını yazdı. Şimdi metraj yapıp bir deneme imkanı yapıp görelim. 26 adet bu pozdan imalat bulmuştu. Burada gördüğü bütün 26 adet duş imalatını metrajdan çıkartıp birim fiyatıyla çarpıp bize keşfini çıkarmış oldu. Şimdi tekrar tanımlamaya devam edelim aynı bölgemizden. Şimdi yine aynı şekilde gelip istersek buradan seçme, istersek direkt poz numarasını tanımlama imkanımız var. Bu sefer yine lavabomuzu seçiyorum. Yine herhangi bir imalat seçme şansımız var. Hiç fark etmez. Yine geliyorum. Hiçbir şey yapmadan program teyit istiyor benden. OK diyorum. Burada da işte programın değişik, isterseniz yani aynadan alabilirsiniz. İsterseniz lavabosunda, bataryasından, neresinden alırsanız alın. Hiç fark etmez. Bu özelliklere sahip bütün nesneleri otomatikman bulacaktır. Şimdi tekrar geliyorum. OK tuşuna basıyorum. Program şu anda aramaya başladı. Görüyoruz burada kaç tane bulduğunu. Evet, 35 tane imalatı gördüğünüz gibi, yani bu imalatlar blok olmamasına, hiçbir şekilde diğer nesnelerden ayırt edebilir, tanımlanabilir nesneler olmamasına rağmen program otomatikman hepsini tanımladı. Tabi eğer kullanıcı projeyi çizen insan burada simetrisini alırken farklı bir değişiklikler yapmışsa program o nesneler değiştiği için simetrisini almayacaktır. Biraz önce duş örneğinde gördüğümüz gibi tamamen mirrorlanmış nesnenin zaten simetrisinin olduğunu bulup yine hiçbir işlem yapmadan tanımlayacaktır. Bu şekilde simetrisi bulunan nesneleri gelip yine aynı şekilde diğer nesnelerden farklı ayırt edici özellikler kısmını sadece seçerek tanımlayıp eksik kalmış imalatları da bu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi program yine aynı şekilde 18 tane daha buldu. İnceleyecek olursak gördüğünüz gibi çizimin içerisinde bizim seçtiğimiz şekillerle aynı ilişkiye sahip, bağlantıya sahip bütün imalatları tanımladı. Şimdi tekrar yaklaşık maliyetimizi çıkarmasını isteyelim. Toplam 53 adet seçtiğimiz pozdaki lavabodan yine aynı şekilde keşfimize dahil etmiş oldu. Şimdi tekrar kapatalım. Yine devam edelim tanımlamaya. İstediğiniz herhangi bir bölgeden tanımlayabilirsiniz. Hiçbir sınırlama yok. Yine gelip şu bölgede klozet araması yapalım. Şöyle bir imalat ben tanımlamak istiyorum. Yine geliyorum, şekil ara diyorum. Evet diyorum. Sadece şu kısmını seçmem yeterli olacaktır zaten. 27 adet seçtiğim pozdaki imalatları çizim içerisinde program bulup gördüğünüz gibi saniyeler bile sürmeden tanımlamış oldu.
Şimdi diğer bir bölgeye geçelim. Burada da pisuarlarımız var. Yine aynı şekilde arama kısmına pisuar diye giriyorum. Herhangi bir pozu seçiyorum. Şekil ara diyorum. Gelip burada da şu imalatlara özelliklere sahip şekilleri aramasını istiyorum. Yine program 24 adet aynı özelliklere sahip şekilleri tanımladı. Zaten inceleyecek olursak nereyi tanımlamadığını, hangi şekilleri tanımlamadığını burada kolayca görebiliyoruz. Şimdi tekrar metraj çıkarmasını isteyelim. Biraz önce seçtiğimiz klozetimiz ve pisuarımız aynı şekilde keşfimize dahil edilmiş oldu. Şimdi tekrar devam edelim. Şuradaki süzgeçleri de tanımlayalım. Herhangi bir yine gelip projeye uygun imalatımı, poz numarasını seçiyorum. Şu şekilde bütün süzgecimin içeren şekilleri seçtikten sonra program hızlı bir şekilde saniye bile sürmedi. 28 adet yine yer süzgeci seçtiğim poza uygun şekilde tanımlamış oldu. Diğer taraflara bakacak olursak yine aynı şekilde programın bütün aynı şekle sahip nesnelere tanımladığını görüyoruz. Tekrardan yaklaşık maliyetimizi çıkaralım. Evet, 28 adet yer süzgecimizde seçtiğimiz poza göre keşfe dahil edilmiş oldu. Tekrar tanımlamaya devam edebiliriz. Yine aynı şekilde gelip projeye uygun herhangi pozumuzu seçiyorum. Şekil aramak istiyorum. Şeklin herhalde bu kadar seçsek yeterli olacaktır. Tuşumuza bastıktan sonra program 12 adet yine aynı şekilde seçtiğimiz poza uygun imalatlarımızı tanımlamış oldu. Bu şekilde tanımlamalara devam ettikten sonra engelli VC'miz var. Aynı şekilde tanımlama yapma imkanına sahibiz. İstediğimiz pozumuzu seçiyoruz. Şekil ara diyoruz. Gelip yeterli kadar sayıda şekil seçtikten sonra programımız yine aynı şekilde 6 adet imalatı tanımlamış oldu. Bu şekilde bütün imalatlarımızı tanımladıktan sonra zaten programın üzerinde şu anda tanımlı tanımsız hangi imalatların kaldığını görüyoruz. Fazla da vaktinizi almamak için bu kısmı tamamlamış oluyoruz. Artık örnek olması için mesela şu vanalarımızı tekrar yapabiliriz. Şimdi boru tanımlama kısmına geçiyoruz. Otomatik boru tanımlama kısmımızı açıyoruz. Şimdi vanalarımız boruların üzerinde olduğu için borulardan otomatikman çaplarını alabilmemiz için öncelikle bütün borularımızı tanımlamamız gerekiyor. Şimdi borularımızı seçtik. Çizgilerimizin ve tekstlerimizin layer'larını da seçiyoruz hepsini. Daha sonra şimdi projenin içerisinde hem aynı layer'larda çizilmiş dikişli siyah çelik hem de PPRC borular var. Bunları birbirinden ayırt etmek için sadece inç olanları arayıp şu anda tanımlamasını isteyeceğim. Ayarlarımızı yaptıktan sonra toleransımızı arttırabiliriz. Tüm çizimi aramasını istiyorum. Tüm borular aramasını istiyorum. Tanımla tuşumuza basıyoruz.
Şimdi program gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde tanımlamaya başladı. Şu anda birçok ölçü içeren, şurada görüyorsunuz zaten numerik olmayan inç içeren ölçüler buluyor. Fakat sadece inç olarak tekst içeren, ölçü içeren tekstleri aramasını istediğim için şu anda sadece inçleri arıyor. Üzerinde ölçü bulunanları otomatik olarak tanımlıyor. Ölçü olmayan borularımız zaten diğer videolarımızda da hatırlayacağınız üzere çok kolay bir şekilde manuel olarak tanımlama şansına sahibiz. Şimdi gelip yine aynı layer'larımızda bu sefer sadece boru tipimizi polipropilen temiz suya çeviriyorum. Aranacak ölçü biriminde fi'ye çeviriyorum. Layer'larımızı hiç değiştirmiyorum. Aynı layer'larda tekrar aynı boruları aramasını istiyorum. Hızlı bir şekilde şu anda tanımlama işlemi başladı. Yani bu sayede kullanıcı ister farklı layer'larda çizsin, ister aynı layer'larda çizsin. Ölçü birimlerinden faydalanarak yine borularımı ayrı ayrı boru tiplerinde tanımlama şansına sahibim. Hiç birbirine karıştırmadan kolayca tek tuşla bu işlemi yapabiliyorum. Evet. Şimdi projemize gelip bakacak olursak bütün üzerinde ölçü bulunan borularımızı kapattığını, seçtiğimiz layer'daki boruları kapattığınızı görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde borumuzun üzerinde herhangi bir ölçü yoksa yapacağımız tek şey gelip tamamla tuşuna basıp borunun ölçüsünü seçip imalata tıklamak. Borunun ölçüsünü seçip imalata tıklamak. Bu şekilde kalanları tanımlamak. Yine aynı şekilde şimdi bütün kalan borularımızı tek bir tipte tanımlayalım. Hızlı bir şekilde. Şimdi son olarak PVC plastik pis su borularımızı tanımlayalım. Tabi bunun layer'ı farklı olduğu için ekranımızı kapatıp yeni layer'larımızı hem borularımızın hem de çizgilerimizin yeni layer'larını seçelim. Yine aynı şekilde pi olarak olanları tanımlamasını isteyelim. Program şimdi seçtiğimiz layer'lardaki bütün boruları PVC plastik pis su olarak tanımlıyor. Yine aynı şekilde bütün borularımızın metrajı tanımlaması bittikten sonra artık başka da borumuz kalmadığına göre tekrar düzen menümüze gelip gizli nesneleri göster tuşumuza basabiliriz. Şimdi program gizlediği bütün boruları tekrardan bize gösterecek. Şimdi artık şu vana tipimizin örnek olması açısından gelip bir vana tipi seçelim. Veya farklı bir vana örnek olsun diye seçelim. Geliyoruz yine aynı şekilde. Bu imalatın ölçüsü borudan kanaldan al seçeneğimizin işaretli olduğunu emin olduktan sonra şekil ara diyoruz. Şimdi tabi önce inceleyecek olursak bu bir imalat bir blok değil. Programı yine aynı şekilde
seçtiğimiz nesneleri otomatikman tarayacak. Hatta farklı olması için işaretini de değiştirebiliriz. Rengini ara diyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde yine 104 adet proje içerisinde seçtiğimiz imalatı bulup çapını da gördüğünüz gibi üzerindeki borudan otomatikman aldı. Yani farklı borulardaki şu anda imalatlarımızın çapları otomatik olarak üzerindeki borulardan alınmış oldu. Bu şekilde sadece vana olması şart değil. Her türlü imalatın ölçüsünü istersek borulardan, istersek hava kanallarından otomatikman alıp metrajını, keşfini çıkartmamız mümkün. Şimdi tekrar yaklaşık maliyet çıkart tuşuna basalım. Tabi projemiz artık bayağı yoğun bir şekilde hale geldi. Şu anda 7052 tane içerisinde tanımlanmış nesne var. Yaklaşık 25 saniye gibi bir sürede bütün imalatımızın hem metrajını hem de keşfini çıkarmış oldu. Tabi bunları da gördüğünüz gibi bize gruplar halinde verdi. Öncelikle sıhhi tesisat, daha sonra müşterek tesisat bölümü. Borularımızın hepsi uygun imalatlar şeklinde 2 inçe kadar vidalı. 2 inçten sonraki gördüğünüz gibi dikişli borularımız vidasız olacak şekilde diğer imalatlarımızda görüyoruz. Ve yine program bulduğu bütün küresel vana olarak tanımlamıştık Blooms'a ismini. Farklı bir şey tanımlayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ne tanımlarsanız tanımlayın. Program istediğiniz şekilde imalatın metrajını, keşfini çıkartıp size uygun şekilde verecek. Dilerseniz burada borular için montaj bedelini hesapla tuşunu da işaretleyebilirsiniz. Aynı şekilde diğer videolarımızdan hatırlayacaksınız. Bütün borularımızın montaj bedellerini de altına aynı şekilde yazma imkanına sahip olacak. Post metraj çıkarma, mahal tabanlı metraj çıkarma imkanına sahibiz. Eğer biz bunları metrajımızı yaparken kat kat tanımlasaydık program bize detaylı bir şekilde ayrıntılı katlarımızın hepsini kat kat metrajını verecekti. Tabi burada hatırlatmak istediğimiz bir şey daha var. Biraz önce boru metrajını yaparken normalde kolon şemasında sadece dikey boruları aramak istediğim durumda sadece dikey boruları ara tuşunu işaretleyerek kolon şemasında yatay ve dikey borular birbirine karıştırmadan sadece dikey boruların metrajını çıkarma imkanına sahip olacaktı. Örnek olması açısından buna dikkate almadık. Bütün borularımızın metrajını, keşfini çıkarmak istedik. Bu şekilde yine aynı şekilde imalatları birbirine karıştırmadan metrajını, keşfini yapma imkanına sahibiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.